Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi nedir? 30 Ağustos 1922'de yaşananlar. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Büyük Önder Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu. 1919 yılında 1. Dünya Savaşı sonrası İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak türlü bahanelerle Anadolu'yu işgale başladı. Ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milleti zor durumda bırakılmaya çalışılıyordu. Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabında anlattığı işgal günlerinde İtilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti. 15 Mayıs 1919'da İtilaf devletlerinin izniyle Yunan ordusu İzmir'e çıkarma yaptı. Bu durum karşısında Türk milleti tarih boyunca gösterdiği millet olma bilinci içerisinde işgallere karşı Kuvayi Milliye hareketini başlattı. İki seçenek vardı: ya işgal güçlerine teslim olunacak ya da yıkılan yakılan bir ülke yeniden ayağa kalkacak ve küllerinden doğacaktı. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı politikalarını Atatürk ve silah arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı. Özellikle Batı cephesinde hareketlilik başladı. Yunan ordusu 1921'de Polatlı'ya kadar geldi. Polatlı'da dünyanın en uzun sürecek meydan muharebesinin hazırlıkları yapılıyordu. Sakarya'da 22 gün, 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durdurulan düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruz'u başlatan hareket emrini verdi. 26 Ağustos'ta Kocatepe'de şafak sökerken Başkomutan Mustafa Kemal 26 Ağustos sabahı Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Çakmak, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa İnönü ile muharebeyi yönetmek üzere Afyonkarahisar sınırlarında kalan Kocatepe'de yerini aldı. Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında Türk askeri sabahın ilk ışıklarıyla hücuma geçip Tınaztepe'yi ele geçirdi ve Belentepe ile Kalecik Sivrisi'nden düşmanı uzaklaştırdı. Taarruzun ilk gününde 1. Ordu birlikleri Büyük Kaleciktepe ile Çiğlitepe arasındaki 15 kilometrelik alanda düşmanın 1. hat mevzilerini ele geçirdi. 5. Süvari Kolordusu düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu. 2. Ordu ise cephede tespit görevini aksatmadan sürdürdü. Türk ordusu 27 Ağustos sabahı bütün cephelerde yeniden taarruza geçti ve aynı gün Afyonkarahisar 8. Tümen tarafından düşman işgalinden kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta başarıyla sürdürülen taarruz, düşmanın 5. Tümeninin etkisiz kılınmasıyla neticelendi. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasında hemfikir oldu ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için gerekli önlemler alındı. Büyük zafer ve bir kırık kağanı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa
Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde 30 Ağustos sabahında şimdi belde olan Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayan meydan muharebesinde Dumlupınar'da Yunan birliklerini Allaören, Keçiler ve Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etmesiyle zafere ulaşıldı. Kızıltaş Deresi bölgesinde açık kalan alandan bazı Yunan birlikleri General Trikopis, General Dienis ve birçok Yunan komutanı kaçtı. Büyük zaferin ertesi günü 31 Ağustos'ta Zafertepe Çalköy'de bir evin bahçesindeki kırık kağanın üzerine muharebe alanlarının haritasını koyan Başkomutan Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile durum değerlendirmesi yaparak Yunanlıların yeniden savunma düzenine geçmesini önlemek ve onları mağlup etmek için İzmir'e girme görüşünde birleşti. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Mustafa Kemal Paşa, büyük zafer sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da Batı cephesindeki tüm subay ve erlere okunmak üzere yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları Afyonkarahisar, Dumlupınar, Büyük Meydan Muharebesi'nde zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ettiniz. Büyük ve seçkin ulusumuzun fedakarlıklarına layık olduğunuzu kanıtladınız. Sahibimiz olan büyük Türk ulusu geleceğine güvenmekte haklıdır. Savaş alanlarındaki başarı ve fedakarlıklarınızı yakından görüp izliyorum. Ulusumuzun size olan övgülerinin iletilmesine aracılık etme görevinin arkasını bırakmayacak, sürekli olarak yerine getireceğim. Ödüllendirme için başkumandanlığa öneride bulunulmasını cephe kumandanlığına buyurdu. Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de vereceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 30 Ağustos'ta Kütahya'nın kurtuluşunu, 1 Eylül'de Gediz, 3 Eylül'de Emet ve Tavşanlı kurtuluşları izledi. 9 Eylül'de İzmir'de Yunan ordusunu denize döken Türk ordusu Mustafa Kemal Paşa'nın emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi. Verdiği sözü yerine getirmediği için büyük taarruzdan akıllarda kalan en önemli olaylardan biri 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Bey'in 27 Ağustos'ta Çiğlitepe'nin alınmasının yarım saat gecikmesi üzerine görevini yerine getirememenin üzüntüsüyle kendisini vurarak intihar etmesiydi. Mustafa Kemal Paşa'ya Çiğlitepe sırtlarında çarpışan 57. Tümen Komutanlığını yeniden telefonla aradığında Albay Reşat Bey'in intihar ettiği söylendi ve yazdığı yarım saat zarfında o mevkiyi almaya size söz verdiğim halde sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam notu okundu. Çiğlitepe, Albay Reşat Bey'in ölümünün 15 dakika sonrasında düşman askerlerinden kurtarıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı. Büyük Önder Atatürk, büyük zaferden tam 2 yıl sonra 30 Ağustos 1924'te Şehit Sancaktar Mehmetçik anıtının temel atma törenine katılmak üzere Zafertepe Çalköy'e geldi. Törene katılanlara 2 yıl öncesini hatırlatan Atatürk, büyük zaferi şu cümlelerle anlattı. Afyonkarahisar Dumlupınar Meydan Savaşı ve onun son parçası olan 30 Ağustos zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, çok parlak zaferlerle doludur ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir adım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbellidir ki yeni Türk Devleti'nin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı. Ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, Cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Türk ulusu burada kazandığı zaferle
açığa vurduğu gücü ve istemiyle bu belli gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koymuş bulunuyor.